Babam beni oraya getirirken bana bir pantolon aldı. Kot pantolon. Ben zengin çocuğuz diye başladım ağlama. Babam niye bana kot pantolon aldı diye. Eskiden kot pantolonu hamalar giyerdi. Raflardaki rengarenk şekerlemeleri tam 280 yıldır aynı tarifle İstanbul halkının beğenisine sunuyor. Gördüğünüz kişi Cemal Hicipoğlu. Babasının dedesi sarayda helvacıbaşı olarak uzun yıllar hizmet etti. Cemal amcaysa atasından aldığı emaneti gelecek nesillere bırakmak için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Gelin 280 yıllık hikayeyi ondan dinleyelim. Cemal Hicipoğlu ailesinin en küçüğü ve şimdi şu anda en büyüğü olarak karşınızdayım. Hicipoğlu Şekerleme'de kurduk, devam ediyoruz. Babam, dedemin babası dahil 280 yıllık bir müessese burası. Biz aslen İnebolu'yuz. İnebolu'dan geliyor, burada kendisini yetiştiriyor, helvacılar kahyası oluyor. İstanbul Helvacılar Kahyası, Hicipzade Hacı Mustafa Efendi babamın dedesi. Eyüp'ün kıblesinde yatıyor. O kadar güzel helva yapıyor ki ünü saraya kadar gidiyor. Bunu bana getirin diyor. Ciddi böyle oluyor. Getiriyor ve sarayda yapmasını istiyor. Öyle olmaz diyor. Ben yapayım da getireyim. Siz ondan sonra Sayın Padişahım diyor. Ondan sonra diyor burada da yaparız diyor devamlı diyor. Ve ondan sonra Saraycı'da helvacıbaşı oluyor. Valla ben 12 yaşımda başladım ve 2 tane burası vardı, Cembeltaş'ta vardı. Bu 2 tane dükkanımız olmasına rağmen babam beni çırak verdi. Şimdi güleceksiniz, bir kot pantolon aldı bana, akrabanın yanına staja verdi beni. Dükkana almadı. Ben Beyoğlu Balık Pazarı'nda 3 yıldız vardır, akraba bizim. Oraya beni staja verdi ve orada bir sene helvada, bir sene lokumda, şekerde, leçerde falan filan orası da bizim bir çeşit çalışır. Orada ben hepsini kaptım. Babam beni oraya getirirken bana bir pantolon aldı, kot pantolon. Ben zengin çocuğuz diye başladım ağlama. Babam niye bana kot pantolon aldı diye. Eskiden kot pantolonu hamalar giyerdi. Hamalar, yani işte çalışanlar giyerdi. Ben de babam biz zenginiz işte beni buna layık gördü diye çocukluk tabii. Çok ağladığım bir ana olarak kalmıştır bende. Bizim dükkanımıza gelen kişilere hepsine ayrı ayrı biz şeker ikram ederiz. Babamın bana vasiyetidir ve onu devam ettiriyoruz. Yani ben şöyle gözümle bakayım, bu pişmiş, pişmemiş, çiğ, bu birazcık daha 5-10 dakika daha bitsin bakayım bir daha göreyim derim. Evet, yılların verdiği bir şey bu. Genimizde var çünkü şekercilik, genlerde var. Rahmetli anacığım geldi İnebolu'dan. Ben de yetişmiyor bize 1, 2, 3 kat. Bir kat daha yapayım bunun üzerine dedim. O da bana yaptı. Babam yapmış. Bir katını da babam yapmış zaten. Direkleri koyduk. Mal yetişmiyor. Hal kuru yemiş, kuru gıda, ambarlar. Burası çok Annem beni direkler arasında var. Direkler arasında helva yapıyorum. Beton atıyor, istek var. Müşterileri kaçırmayalım. Bu kadar çalışıyoruz yani. O arada rahmetli anacığımın gözünden yaşlar böyle. Şimdi o anı geldi aklıma. Gözleri yolu, ah oğlum ben seni bunun için mi doğurdum diye. En küçükleri de benim ailenin. Biraz da kıymetliyim. Ya o anlar, ne anlar, çok anlar var. Babam yetişiyor, babamın peşinden ben yetişiyorum. Babamdan evvel dedem var, dedemden evvel büyük dede var. Hep böyle, hepsi birer kişiyi yetiştirmiş ailede. Şimdi bana sıra geldi, ben de yenimi yetiştiriyorum. Ailenin şerefi için. Devamlılık olması başka türlü olmaz. Şimdi bakın, babam bana dürüst ol dediği gibi, yalnız bu yolda giderken hani önüne bak git bilmem ne falan gibi malzemeden çalma. Yeteri kadar malzemeni at
nasıl yapıldığını ben öğrettim sana. Ona devam et manasında kullandığım kelimeyi. Gençlere elbette ki bir şeyler söyleyeceğim. Onların da dürüst olmasını ve çalıştığı yerde dürüst ve namuslu çalışması, aldığı parayı helal alması, patronunu yani sözünü tutup, karşı gelip değil, sözünü tutup ve ondan akıl alarak yani çalışmasını isterim. Herkes şunu söyler bize. Demek ki bir fevkalade durumu var ki bu ailenin buraya kadar gelmiş. Bu o dedenin biz sorunlarıyız. Bunu buraya kadar getirdik. İnşallah Allah nasip ederse daha nice yıllara diyoruz. Babam beni oraya getirirken bana bir pantolon aldı, kot pantolon. Ben zengin çocuğuz diye başladım ağlama. Babam niye bana kot pantolon aldı diye. Eskiden kot pantolonu hamalar giyerdi.